Hi. Please don't click away from the video since I won't be talking in English in the rest of it. I wanted to make this video in Turkish because I feel like there's already so much information going around with the same topic in YouTube, especially in English. But Turkish makeup contents lack a lot of information in my opinion, so here I am. If you still want to hear what I will say, there are English subtitles somewhere in here, so make sure to enable that. If you are ready, let's get started. Selam, ben Yasemin. Kanalıma uğradığınız için teşekkürler. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere ilk Türkçe videomu çekiyorum. Her şey çok farklı. Sanki ilk defa video çekiyormuş gibi hissediyorum. Ses tonum farklı. Arada bir bu arada illaki İngilizce girecek işin içerisine. O yüzden özür dilerim şimdiden. Çünkü bu videoları İngilizce çekmeye alıştığım için kafamda sürekli İngilizceye geçiyorum. Bu arada videoya geçmeden önce söylemek istiyorum hemen. Eylül ayı boyunca çektiğim tüm videolar Türkçe olacak ve hepsini bilgilendirme amaçlı çekiyor olacağım. Yani herhangi bir challenge ya da komik bir konu olmayacak. Bu videoların içerisinde göz şekline göre eyeliner kullanımı, allık, bronzer ve kontürün farkları gibisinden 4 farklı video çekeceğim toplamda. Umarım ay boyunca çekeceğim 4 videoyu da beğenirsiniz ve sizin için bilgilendirici bir seri olur. O zaman başlayalım. Video sadece gözle alakalı olduğu için herhangi bir makyaj yapmayacağım. Sadece küçük küçük bilgiler vereceğim farklı göz tipleriyle alakalı. Bir de ben burada ne kadar çok şey söylersem söyleyeyim, eğer bir şeyi yapmak istemiyorsanız ya da size eğlenceli gelmiyorsa yapmak zorunda değilsiniz. Makyaj sizin sanatınız. Bunu nasıl icra etmek isterseniz o şekilde icra edin. Bu arada bazı göz şekillerinin Türkçesini bilmiyorum. Nasıl kullanılıyor Türkçe'de gerçekten bilmiyorum. Benim öğrendiğim şekli İngilizce isimle. Of hayır, Sunny Side Up'a dönecek bu ya. İnternetten bulduğum Türkçelerini söyleyeceğim. Ama çok komik geliyor. Yani aşağıya çekik gözler lafını daha önce hiç duymadım. Ama İngilizce kelime kullanımını en aza indirmek için internet görsellerden, Google görsellerden bulduğum isimlerden yararlanacağım. Makyajı ve göz şeklinizi kendi istediğiniz doğrultuda değiştirebilmek için ilk önce kendi göz şeklinizin ne olduğunu bulmanız gerek. Benim göz şeklim yuvarlak ve badem arası. Badem yuvarlak diye geçiyor bazı yerlerde. Ve de deep set eyes diye geçiyor. Bunun Türkçesini bulamadım. Geriye doğru olan gözler. Eğer gözünüzü daha badem yapmak istiyorsanız, daha çekik bir görüntü vermek istiyorsanız size birazcık yaklaşacağım. Burayı koyu renkle sanki böyle daha uzunmuş gibi bir görüntü vermem gerekiyor. O yüzden farımı alıp şu bölüme yerleştiriyorum. Bunu yaparken gözünüzün alt kirpik çizgisini takip etmeniz çok önemli. Çünkü bu alt bölümden alıp uzatmamız gerekiyor gözü. Sanki daha devam ediyormuş gibi bir algı yaratmamız lazım. O yüzden çok dik yapmaktansa, eğer bu arada badem göz görüntüsü yaratmak istiyorsanız ya da çekik göz görüntüsü yaratmak istiyorsanız bunu uygulayın. Alt kirpik çizgisini takip edecek şekilde, hatta fırçamı değiştirip şöyle daha keskin bir çizgiye vereceğim ki görebilin. Şuradan alıp şu şekilde götüreceğim. Bu alt bölümü bağlamanız çok önemli. Çünkü dediğim gibi tekrar uzatıyoruz gözü. Gözü uzatmamız gerekiyor. Bunu bu arada ben de videolarında yapamıyorum. Çünkü alıştığım şekil bu değil. Yanlış öğrendim. Değiştirmeye çalışıyorum ama bir kere alıştıktan sonra bunu değiştirmek kolay olmuyor. Eğer siz de değiştirmeye çalışıyorsanız far uyguladığınız şekli bu şekilde bir fırçayla farı yerleştirdikten sonra karıştırma fırçasını alıp dağıtabilirsiniz farı. İlk başladığınız zamanlarda öyle yapabilirsiniz. Böylelikle eliniz birazcık daha alışabilir farı nereye yerleştirmeniz gerektiği ile alakalı olarak. Konuşamıyorum, bazen cümlelerim çok devrik oluyor. Özür dilerim bunun için. Bu arada videoda yapacağım her şey abartılı olacak. Ama gerçek hayatta siz bunu böyle uygulamayacaksınız. Abartılı göstermemin nedeni iki göz arasındaki farkı gösteriyor olacağım size. Bu yüzden bu şekilde yapıyorum. Fırçayla bu çizgiyi çektikten sonra şuraya koyu renk farı uyguluyorum. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra zaten altından kapatıcınızla ya da fondöteninizle geçerek daha keskinleştirebilirsiniz çizgiyi.
Gözünüzü daha yuvarlak göstermek istiyorsanız bunun tam tersi olacak. Alt kirpik çizgisinde daha yatık bir şekilde takip ettik bu gözde. Daha badem göz görüntüsü verebilmek için. Burada da tam tersine daha yukarıya çıkaracağız o çizgiyi. Şu şekilde. Sizi geriye alacağım ya. Çok özür dilerim. Böyle olmuyor çünkü rahatsız oluyorum biraz. Farkı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu göz daha yukarıda ve yuvarlak. Bu göz daha çekik badem duruyor. Benim gözüm badem yuvarlak arası bir şey olduğu için bu makyajı yaparsam gözüm daha çekik ve badem duracak. Bu makyajı yaparsam gözüm daha yuvarlak duracak. Gelelim gözü yüksek ya da daha düşük göstermeye. Eğer gözünüz yüzünüze oranla daha yüksekte duruyorsa gözünüzü aşağıya indirmek için alt kirpik bölgenize sürdüğünüz farı olabildiğince aşağıya indirin. Yani panda görünümünde değil tabii ki ama normalde sürdüğünüz şekilden biraz daha aşağıya indirmek farı gözünüzü de aşağıya indirmeye yardımcı olacaktır. Bu tarafta göstereceğim onu da. Buraya sürdüğünüz renkler tabii ki değişecek. Ama ben kahverengiyle göstererek iyice ortaya çıkartmak istedim. Farınızı bu şekilde sürmek gözünüzü aşağıya çekmekle beraber aynı zamanda daha büyük de gösterecektir. Tam tersini yapmak için, gözünüzü küçük göstermek için de şu bölgeye, Türkçesini bilmiyorum nasıl söyleniyor, waterline diye geçiyor. Gözünüzün en yakınına sürmeniz gerekiyor farı, aşağıya çekmeden. Hatta gözünüzü daha da küçük göstermek istiyorsanız şu bölgeye siyah ya da kahverengi bir kalemle uygulama yapabilirsiniz. Böylelikle gözünüzü daha da kapatacaktır. Şekil A'da görmüş olduğunuz üzere. Onun dışında bu göze geldiğimizde de gözünüzü daha da açmak istiyorsanız siyah uyguladığımız bölgenin aynı yerine beyaz ya da krem rengi bir kalem uygulayabilirsiniz. Benim beyaz kalemim olmadığı için far uygulayıp da göstermeye çalışacağım. Hatta bunu cosplay yapan çoğu insanda da görebilirsiniz. Şu kirpik bölgesinden daha da aşağıya çekerler beyaz kalemi ki göz açık ve daha büyük gözüksün. Kirpik bölgesinden biraz daha aşağıya beyaz kalem sürüp sonrasında kahverengiyle daha da aşağıya çekmek daha da büyütür gözünü. Şu şekilde gözümün içine süremiyorum farı. Çünkü ıslak olduğu için tutunmuyor orada. Ama gözünüzü açmaktan kastım bu. Benim kirpiğim olmadığı için bu arada çok kötü gözüküyor bende. Ama sizde bu kadar korkunç durmaz büyük ihtimalle. Bunun dışında birbirine yakın ve uzak gözler hakkında konuşmak istiyorum. Eğer gözleriniz birbirine uzaksa şuradaki mesafeyi kısaltmanız gerekiyor. Bu mesafeyi kısaltmak için de koyu renklerden yararlanmanız gerekiyor. Örneğin şuraya uyguladığım kahverengi farı şu burun çizgisine kadar getirmeniz gerekiyor. Eğer gözleriniz birbirine uzaksa. Şu iç bölgeye koyu renk sürmek ya da dış bölgeye sürdüğünüz farı biraz daha içe doğru getirmek gözlerinizin arasındaki mesafeyi kapamakta yardımcı olacaktır. Aynı şeyi bu gözüme de yapacağım ki etkisini görebilirsiniz. Bu aynı zamanda kontür gibi bir etki de yaratıyor. Buradan getirdiğiniz farı buruna doğru devam ettirdiğiniz için şu aradaki bölge kapanıyor. Mesela ben bu farı daha da fazla getirsem buraya, bu alan daha da kapanacak. Burnum incecik duracak ve burnumun ince durması gözlerimin de sanki birbirine yakınmış gibi gözükmesine yardımcı oluyor. Öyle bir algı yaratıyor. Şimdi eğer gözleriniz birbirine yakınsa ve siz bu mesafeyi açmak istiyorsanız bu sefer de tam tersini yapacağız. Buraları aydınlatacağız ki birbirinden uzakta dursun göz. Şuraları, şu bölgeyi özellikle. Bunu gene abartarak sürüyorum. Bu aynı zamanda benim de uygulamayı sevdiğim bir teknik. Yani benim zaten gözlerim gömülü olduğu için, geride olduğu için şurada doğal olarak bir gölge var. O gölgeyi de vurgulamamak için geride olan bölgelere tam tersine açık renk sürüyorum ki öne çıksınlar. Çok farklı iki makyaj olduğu için gözümde görmek sanki birazcık daha zor oluyor. Ama demek istediğimi anladınız siz. Böyle. Bu arada eğer gözleriniz birbirine yakınsa iç bölüme aydınlık sürmek dışında dış bölgeye farı daha yatay bir şekilde benim yaptığım gibi badem göz görüntüsü verecek şekilde uygulamanız da gözü çekecektir. Ve o çekik görüntü yine gözün açılmasına ve aradaki mesafenin daha fazla gözükmesine sebep olur. Çünkü biz buraya koyu rengi uyguladığımız zaman dikkati gözün ucuna veriyoruz. Buraya açık renk sürerek de
bu aradaki bölgeyi açtığımız için daha da çekiliyor gözler. Anlatabiliyor muyum? Sanırım şimdilik bu kadar. Eğer kafanızın yatmadığı bir bölüm varsa ya da sizin göz şeklinize hitap etmediyse bu video, lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın ki size yardımcı olabileyim. İlk Türkçe videom olduğu için bazı yerlerde kendimi anlatamadım. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur bu video. Eylül ayı verimli bir ay olacak. Bilgi dolu bir ay olacak. Umarım işinize yarar. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her beğeni ve abone kanalımı büyütmeme yardımcı oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İsim olarak Yasemin mi diyorum, Ces mi diyorum? Ces çok acayip. Sanki böyle konuşmuyorum İngilizce konuşurken. Ne yapacağım? Selam. Selam. Hadi ya yaparsın. Yok artık saçmalama. Öyle değil ama açıklamayı yanlış yapıyorsun. Benim gözlerim nasıl bir şey ya? Herkesin düşük kapağı bile farklı. Ne demek o ya? Burası ne deniyor ya? Daha yatak bir şekilde açacak yani. Anyway.